Elon Musk'ı hepimiz tanıyoruz. Yaptığı çalışmalar dünyamız adına son derece değerli. Tabii söz konusu Elon Musk olunca akla hemen Mars'ta geliyor. Elon Musk, Mars'ta yaşamının oldukça mümkün olabileceğini düşünüyor. Hatta bu konuda şöyle bir sözü var. 1 milyon insan 100 yıl içinde Mars'ta yaşam sürebilir. Vay be, çok iddialı bir söz değil mi? Peki böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Mars'ta yaşam nasıl olurdu? Hiç düşündünüz mü? Ya Mars'ta 100 yıl yaşasaydınız? Nasıl olurdu? Ya olsaydı kanalımızda bugün bu konuyu ele alacağız ve yaşanabilecek tahmini olayları inceleyeceğiz. Gelin bu hayali yolculuğa beraber çıkalım ve Mars'ta 100 yıl yaşamak nasıl bir şeymiş görelim. Mars'a taşınmanızın üzerinden tam 100 dünya yılı geçti. Acı çektiniz, kendinizi yalnız hissettiniz ve artık Mars herkesin hayalini kurduğu bir cennet. Peki iyi de oraya nasıl gittiniz? Mars'ta temiz su ve havayı nasıl bulurdunuz? Mars'ı tıpkı dünya gibi yaşanılır hale getirmek için ne yapardınız? Herkesin Mars'a yolculuk etme masraflarını karşılayabilmesi ne kadar sürer? Bu sorulara hep birlikte yanıt bulacağız. Her şey SpaceX kurucusu Elon Musk'ın 1 milyon insanın 100 yıl içerisinde Mars'ta yaşayabileceğini düşündüğünde başladı. Mars insansız yapılan çalışmalar başladığında 1960'tan beri gezegen B için değerli bir rakip haline geldi. Ayrıca Mars, bitkilerin fotosentez yapmaları için toprak ve karbondioksit gibi aynı gün ritmine sahiptir. Mars, dünya yerçekiminin %38'ine, hava yoğunluğunun ise %1'ine sahiptir. Dünya ile aynı miktarda %44 güneş ışığı alır. Bunlar alışkın olduğunuz koşullar olmazdı. Fakat bir başlangıç olabilirdi. Her neyse, sonrasında toparlandınız ve kendinize Mars'taki ilk üste bir iş buldunuz. Hem de herhangi bir iş değil. Ne de olsa şimdiye kadar kırmızı gezegene ayak basmış ilk insan sizsiniz. Peki 100 yıl içinde uygarlığın kaç dönüm noktasını görürdünüz? İşte tahmini cevapları. 1. yıl. Gezegenler arası tehlikeli yolculuğa çıkmak için bir astronot olmanız gerekir. Uzay mekiğine bile binmeden önce antrenmanda yıllarınızı harcadınız. Fakat başardınız ve şimdi de Mars'a karşı siz. Jezero kraterinin etrafında bir yerdesiniz. Bu varışınızdan önce Mars'ın keşif aracının bölgeyi kontrol etmek için 2021'de yere indiği yerdir. Birkaç araştırma yapar ve dünyaya geri dönüşü rapor ederdiniz. Bağlantı iyi olmazdı. İletişim sinyallerinin dünyaya ulaşması için 22 dakika arasında beklemek zorunda kalırdınız. Sonunda ilk kargo gemisinin erzaklarla ayak basmasına tanıklık ederdiniz. 5. yıl. Varışınızdan birkaç yıl sonra ilk yerleşimci grup ortaya çıkardı. İhtiyaç duydukları her şey dünyadan bir araçla taşınırdı. Üstelik her bir insanın karnını doyurmak yüz milyonlarca dolara mal olurdu. Bu yüzden yerleşim yerinin nasıl kendi kendine yeterli hale getirileceği ile ilgili düşünmeye başlamanız gerekirdi. Yapılması ilk gereken şey su. Yerleşimciler, yani oraya yerleşen insanlar, üssün yanında buz madenciliğine başlardı. Ufak bir not, buz madenciliği, buzun gezegenler sisteminin don seviyesinin ötesindeki asteroid ve diğer gök cisimlerinden toplandığı bir işlemdir. Mars'taki ilk insan üssünü görürdünüz. İsmi tıpkı Elon Musk'ın istediği gibi Mars üssü Alpha olurdu. Siz ve diğer 170 astronot orada yaşardı. Robotlar ilk maden arama ve çıkarma çalışmalarına bakardı. Dünyadan gelen iletişim sinyallerini almak artık 20 dakikayı bulurdu. Bunun sebebi yerleşim yerinizin Mars yörüngesindeki Starlink uydularının 2 takım yıldızını kurmasıdır. Daha fazla insan dünyadan gelirdi. Başka bir üs yapım aşamasında olurdu. Ve sonunda ilk çocuk Mars'ta doğmuş olurdu. Fakat bu Marslı çocuk dünyaya ayak basabilir miydi? Kemikleri ve organları dünyanın yerçekiminde hayatta kalabilir mi? 40. yıl. Mars üssü Alpha tam teşekküllü bir yerleşim yeri haline gelirdi. Daha birçok ilklere şahit olurdunuz. İlkokul, ilk yapay et çiftliği ve hatta ilk lüks otel. Toplu taşıma Alpha üssünü maden alanlarına bağlardı. Birkaç yılda bir her biri 100 yolcu taşıyan uçaklar iniş yapardı. Yerleşim yeri Dome City adı verilen ilk kubbe şehrinin inşasına başlardı. Dome City, yani kubbe şehir, şeffaf, radyasyonu filtreleyen bir kubbeyle kaplı 1,6 kilometre genişliğinde bir çarpma krateri olurdu. Dünyaya benzer bir basınç ve sıcaklığa ihtiyaç duyardı.
Bu yüzden yerleşimciler sonunda uzay elbiselerini çıkarabilirlerdi. 60. yıl. Mars nüfusu 200 bine ulaşırdı. Gelişmiş tıbbi teknolojiyle beraber ortalama yaşam süresi artardı. Sonunda dünyadaki arkadaşlarınızı ziyaret edebilirdiniz. Bu Mars'ta doğan insanlar için pek kolay olmazdı. Çünkü onlar dünyanın daha ağır yerçekiminde hayatta kalmak için dış iskeleti kullanmaya ihtiyaç duyardı. Dünyadan gelen zengin insanlar tatilde Mars'a gelirdi. Yapay bir manyetik alan jeneratörü Mars atmosferini uzay radyasyonundan sürekli korurdu. Mars artık 5 kubbe şehre sahip olurdu. Aralarında en büyüğü olan Mars şehri 60 bin insana ev sahipliği yapardı. Yakın zamanda seçimle gelmiş ilk şehir meclisi resmi olarak göreve başlardı ve ilk üniversite açılırdı. 100. yıl. 1 milyon insan kalıcı olarak Mars'ta yaşardı. Siz ve yerleşimci komşularınız gezegeni yaşanabilir hale getirmek için adım atardı. Atmosferi kalınlaştırmak için kontrollü miktarlarda sera gazları açığa çıkarırdınız ve bu sıcaklığın artmasına sebep olurdu. Balık çiftlikleri kurarak ve fotosentezi başlatacak olan siyanobakterileri serbest bırakarak süreci hızlandırırdınız. Mars şehirlerindeki bağımsızlık için ciddi bir yükseliş olurdu. Marslılar dünyalar tarafından kontrol edilmeye pek meraklı olmayabilir. Ne de olsa bütün bu olan bitenden sonra gurur duyacakları 100 yıllık bir tarihe sahip olacaklardı. Mars üssü Alfa, ulusal bir miras alanı haline gelirdi. Ayrıca hiperdöngüler ve alt yörüngesel mekikler de belli başlı Mars şehirlerinin iletişimini sağlardı. Evet, bu söylenenler kulağa çok ütopik geliyor değil mi? Ancak içinde bulunduğumuz bu dünya sürekli evriliyor ve gelişim kaçınılmaz. Bilim insanları yaşam kalitesini arttırmak adına çalışmalar yapmaya devam ediyor. Açıkçası şu an için geleceğin böyle olması pek mümkün görünmüyor. Fakat şunu da unutmamamız gerek. Bundan sadece 100 yıl önce internetin adını dahi bilen yoktu. Bugün ise internetsiz bir yaşam düşünülemez. Kim bilir? Belki de gelecek o kadar uzakta değildir.